Tarihi belgeleri incelediğimizde gerçekten de deniz kızlarının yaşadığına dair birçok metin tasvir edilmiştir. İnanılmaz güzellikleriyle denizci tayfalarının firar ettiği, hatta bazen denizci tayfalarını canlı canlı yemeye çalıştığı söylenmektedir. Tanıdığımız eski birkaç denizciye sorduğumuzda gözlerimle kayanın üstünde yatan balık şeklinde kızları gördüm diye belirtmektedir. Evet, bunları söyleyen bir Türk denizci ve şu an 90 yaşında ve geçenlerde kanserden dolayı hayatını kaybetmiştir. Yine kaynaklar o kadar çoktur ki geçtiğimiz yıllarda Discover deniz kızları hakkında bir belgesel çıkartmıştır ve bilim adamları gerçekten de yaşadığını doğrular belgelerle röportaj tarzında belgeseli daha da anlamlı hale getirmişlerdir. Ama her zaman akıllarda şu soru kalmıştır: deniz kızları eğer bir dişi topluluğuysa nasıl yürüyorlar? Ve hiçbir zaman cevaplanmayan bu soru hala birçok bilim adamının beynini ve kendisini sorgulamaya devam etmesini sağlayacaktır. Evet, bu listemizde de video kaydına takılan 10 deniz kızını inceleyeceğiz. Bunlar gerçek mi yoksa birçok efekt programlarıyla mı çıkmış? Bunlara bakacağız. Bize destek vermek için videoya beğeni atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Discover'da yayınlanan belgeselde İzlandalı bir grup jeolog petrol aramak için deniz altına indiler. Denizin altında garip sesler duydular. Şimdiye kadar deniz altında hiç duyulmayan bir ses. Deniz bilimcilerinin bile hiç rastlamadığı bu sesin ne olduğunu araştırmak için bir grup jeolog denizaltıyla okyanusun derinliklerine indi. Su altındaki sesi bir kez daha duyan araştırmacılar kamerayla kayda başladı. O anda elleriyle cama dokunan yaratık izleyen herkesi şoka etti. Evet, bu kaydı görür görmez tüyleriniz diken diken olduysa bir yere ayrılmayın. Bu gördüğünüz kayıtları Discover gerekli araştırmalara soktu ve görüntülerin %100 orijinal olduğunu ve hiçbir oynama olmadığını dile getirdiler. Bu video kaydında da sadece bir el görüyorsunuz. Denizin derin noktasında fanusa dokunan ele yakından bir bakalım. Elin olduğu görüntüye yeterli bir şekilde adapte olunup görüntüyü temizleyince karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Bu video kaydında da anlayabildiğimiz kadarıyla deniz kızları su dibinde fosforlu bir yapıya sahip ve oldukça çirkinler. Hadi gelin bir sonraki videoya bakalım. 2013 yılında İsrail'de bir grup Amerikalı çok garip bir şeye şahit oldular. İsrail Başbakan Yardımcısının bana deniz kızının varlığını kanıtlayan birine $1 milyon vereceğim demesiyle ortalık hayli karıştı. İşin içine birçok hile karıştı. Ama bu video kaydı $1 milyon sözünden bir ay önce çekilmişti. İsrail'de bir uçurumda gezi yapan Amerikalı gençler kayanın üstüne uzanmış garip bir canlı gördüler. Ellerine kameralarını alan gençler ilk başta bir fok balığı olduğunu düşünmüşlerdi. Ama her şey kameraya yakalanınca değişti. Deniz kızına benzeyen garip bir canlı gençleri görünce hızlı bir şekilde davranarak denize geri atladı. Evet, bu görüntüler internete yüklendikten sonra hayli dikkat çekti. Hadi gelin hep birlikte görüntülere yakından bir bakalım. Evet, şu an kayanın üstünde yatan garip bir şey var. Görüntü ne kadar bulanık olsa da kuyruğunun herhangi bir balık kuyruğuyla aynı olduğunu anlayabiliyoruz. Biraz daha ilerlediğimizde kollara benzeyen garip bir çıkıntı var. Arkadan baktığımızda ise bu canlının siyah ve yaklaşık 40 santim uzunluğunda bir saçının olduğunu görebiliyoruz. Maalesef ki görüntü kaydı kısa. Bu görüntüleri İsrail Başkan Yardımcısına gönderildiğinde merak edip o bölgede dalış yapmış. Ama maalesef ki hiçbir şey görememiş. Amerikalı gençlerin videosunu bilim insanları incelediğinde gerçekliğine kanaat getirmişler. Ama maalesef ki elle tutulabilir bir kanıtları olmadığı için ödülü alamamışlar. Evet, ödül hala sahibini bekliyor. Belki $1 milyon sahibi siz olabilirsiniz. Ama bir deniz kızını bulmanız şartıyla. Durun, bir yere ayrılmayın. Sıradaki görüntü rüyalarınıza girecek kadar mistik. Her zaman kendi kendime sormuşumdur. Neden böyle fantastik yaratıkların en kötü çözünürlüğe sahip makinelere yakalanıyor?
Yoksa fantastik yaratıkların öngörü yeteneği mi var? O zaman videomuza devam edelim. Evet, görüntüleri gördünüz. Bu video 2009 yılında YouTube'a yüklendi ve 15 milyonu geçkin bir izlenme yakaladı. Birçok deniz canlıları araştırma görevlileri tarafından orijinal kayıtlar satın alınıp incelendi. Videoda herhangi bir montaj olmadığı doğrulandı. Bazı bilim insanları ve araştırmacıların teorileri ise şöyle oldu. Deniz kızı kostümü giymiş bir kadın olabilir. Mutasyon geçirmiş bir köpek balığı olabilir. Doğuştan deforme olarak doğmuş bir balık olabilir. Ama her ihtimalde olabilir diyoruz. Gelin görüntüleri hep birlikte yakından inceleyelim. Görüntünün başında balıkların telaşlandığını görebiliyoruz. Balıklar nereye kaçacağını şaşırmış durumda. Arkadan süzülerek gelen canlı ise aynı bir fok balığı gibi yüzüyor. Görüntüyü durdurduğumuzda bariz bir şekilde 2 tane elin olduğunu ve yüzerken hiçbir şekilde kullanmadığı da belli oluyor. Yüzüne keskin bir bakış yaptığımızda ise insanı tasvir eden bir görüntü yerine fok balığının yüzüne rastlıyoruz. Bunu ne kadar incelesek de en doğru karar sizlerindir. Acaba bu gerçekten de bir deniz kızı mı yoksa farklı bir şey mi? Çok nadir görebileceğiniz bir video kaydıyla karşınızdayız. Belki inanmayacaksınız ama video kaydının kalitesi tam tamına 1080p. İnanılmaz kalite derecesindeki bu videoda sizce deniz kızları net olarak görülmüş müdür? Videomuzu bir izleyelim. Evet, bu video kaydını paylaşabilmek için özel bir izin istedik. Yoksa bu kayıtları orijinal O7 TV kanalından izleyecektiniz. Gerekli izinleri aldıktan sonra incelememize izin verdi. Kanalın sahibi mailde ise bunları dile getirdi. Yüce İsa üzerine yemin ederim ki bu video görüntülerini ben çektim ve herhangi bir oynama yapmadan YouTube kanalıma yükledim. Yerel televizyonlara konuk oldum ve hala araştırmalar o bölgelerde devam ediyor. Evet, videonun sahibi bunları dile getiriyor ama bizim de videoyu tam olarak incelememiz gerekiyor. Video kaydı bir helikopter üzerinden çekilmiş. Kayalıklara yakın bir yerde ufak bir adacık göze çarpıyor. Görüntülere biraz daha keskin bir bakış attığımızda adanın parçası olmayan fosforlu bir şey dikkat çekmiyor değil. Bundan önceki görüntülerde de incelediğimiz gibi fosforlu ya da metalimsi bir yapıya sahip olduğu bariz olarak gözüküyor. Dikkatimizi çeken diğer bir nokta ise bir helikopter geçerken hiçbir şekilde hareket etmeyen bir canlı olması da deniz kızı olasılığını düşürüyor. Benim tahminimce %50 olarak sahte, %50 olarak ise gerçek deniz kızı olabileceğini düşünüyorum. Sizce ne olabilir? İncelediğimiz 4 videoda şunlar oldukça çok dikkatimi çekti. 4 video kaydında da deniz kızlarının kuyruk yapısı aynı, renkleri aynı, şekilleri aynı. Bunlar sizce tesadüf mü yoksa bir aldatmaca mı? 2006 yılında Rusya'da çok ilginç ve şaşırtıcı bir olay kameralara yansıdı. 2006 yılında Rusya'da petrol şirketlerinin çalışma şartları belirli bir kurallara bağlıydı. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de NOAA isimli Uluslararası Doğayı Koruma ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği'nin incelemelerinden birisidir. Şirket her yıl böyle şirketleri kontrol edip denizi kirletip kirletmediğine kanaat getiriyorlar. Bu kuruluş devlete ait bir kuruluş olduğu için mecburi bir şekilde bakımlar periyodik olarak yapılıyordu. 2006 yılında Rusya açıklarındaki petrol rafinesinin kontrol zamanı gelmişti. Gerekli robot kameralar denizin 526 metre derinliğine gönderildi. İşte gelin o görüntüleri bir izleyelim. Görüntülerde petrol şirketinin malzemeleri açıkça belli oluyor. Bir anda bir balık sürüsü. Balıklara ağır çekimde baktığımızda 4 tane olduğu açıkça belli oluyor. Balıklar geçerken hızlı bir şekilde bir mızrak fırlatılıyor.
Mızrağa yakından baktığımızda 1 metre boyunda, muhtemelen kargıdan olabilecek bir malzeme ve elle tutulan bölümü ise bariz bir şekilde açık beyaz olduğu gözüküyor. Bir anda ekrandan balık şeklinde bir şey geçerek mızrakla yakalanan balığı alıp gidiyor. Kamera hızlı bir şekilde tekrar sağa sol yapsa da görüntüye takılanın ne olduğunu çözemiyorlar. Bu video Animal Planet'te incelendi ama bizim incelememize girmedi. Burada olası gariplikler oldukça dikkatimizi çekmeyi başardı. Video kaydında gözüken balığa yakından tekrar bakalım. Evet, biraz deniz balıkları hakkında hobisi olan herkes bu balığın hangi cins bir balık olduğunu söyleyebilir. Deniz levreği ile eşleştirdiğimizde %91 sonuç çıkıyor. Ama bir ihtimal daha var. Palamut şeklinde de yüzen bu balığı palamutla eşleştirirsek %50 ihtimal çıkıyor. Bu iki ihtimal üzerinde yoğunlaşmaya karar verdik. İlk başta basit bir şekilde internette bir araştırma yapıyoruz. Deniz levreği denizin kaç metre derinliğinde yaşar diye. Yaptığımız araştırmalarda sadece 15 ila 20 yaşında olabilen levreklerin maksimum 250 metre derinlikte kum yüzeyinde yaşayabildiğini öğreniyoruz. Palamutlara bakalım öyleyse. Palamuta baktığımızda da palamutun sığ su balığı olduğunu öğreniyoruz. Palamutun sığ su balığı olduğu ve bu zamana kadar en derin 200 metrede görüldüğü yazıyor. O zaman denizin 525 metre derinliğinde yaşayan balık türü ne olabilir? Yoksa bilmediğimiz yeni bir balık türünü mü keşfettik? Araştırmalar gösteriyor ki 525 metre derinlikte yaşayan böyle bir balık yok. O zaman söz sizde. Benim tahminim ise Doğayı Koruma Şirketi'nin bir oyunu olabilir diyorum. Deniz kızları sadece denizlerde mi yaşar? Yoksa tatlı suya adapte olan türleri de var mı? Ya da nehirlerin denizlere bağlandığı noktalarda, yani tatlı sulara göç etmenin başka bir sebebi mi var? Evet, bu videomuzda deniz kızlarının ismini değiştirecek bir kayıtla karşınızdayım. Bu kayıtlardan sonra artık deniz kızlarının ismi nehir kızları olarak iki ayrı türe ayrılacak. Gelin hep birlikte video kaydını bir izleyelim. Video kaydında biyolojik tehlike altında giyilen elbiseli bir grup adamı ve 2 tane paramedik görevlisi dikkat çekiyor. Beyaz elbiseli adamlar yerden bariz bir şekilde balığa benzeyen bir şey alıyorlar. Zaten kucaklarına aldıklarında balığın kuyruğu açıkça belli oluyor. Yaklaşık 5 adamın kaldırmakta zorlandığı canlıyı sedyeye kadar taşıyıp yerleştiriyorlar. Grup tekrardan suyun kıyısına doğru ilerleyip herhangi başka bir şey var mı diye incelemeye devam ediyor. Yaklaşık 1,5 dakika içerisinde paketleyip götürüyorlar. Polonya'da çekilen bu görüntüler 2015 yılında habercilerin oldukça dikkatini çekti. Ve şimdi deniz kızının bulunduğu bölgede her yıl Deniz Kızı Festivali düzenleniyor. Ama durun, sakın bir yere ayrılmayın. Bunun bir kurmaca olduğunu sizlere kanıtlayabilirim. Video kaydını tekrardan izleyin. Evet, bir şey fark ettiniz mi? 5 adam oldukça korunaklı elbiseler giymişler. Ama sedyenin başındaki paramedik görevlileri bariz bir şekilde yüzleri açık ve sakalları gözüküyor. Onu bunu geçin, ellerinde eldiven bile yok. Yoksa burada bu adamların bir kıymeti olmadığını mı anlıyoruz? Bence hayır. Bence bu olan %50 şekilde bir düzmece veya bir film. Ama gündemi oldukça meşgul ettiler. Belki de gerçekte olabilir. Olasılıklar tüm gerçekliğiyle göz önünde. İnanıp veya inanmamak size kalmış. Evet, bu video kaydında görmüş olduğunuz adam deniz kızı olabilmek için tam tamına $6.700 para harcamış. Sizce bu deniz kızları insanların denize girmemesi için uydurulan bir yalan olabilir mi? Ya da bu deniz kızları zamanındaki kaptanlar ya da gemilerde çalışan tayfaların sarhoşken görmüş olduğu halüsinasyonlar olabilir mi? Bence çok bariz bir şekilde halüsinasyon olabilir gibi duruyor. Bu görüntüler gerçekten de inanılmaz. 2006 yılında Pakistan'da çekildi. Bu zamana kadar ilk defa bir İslam ülkesinde gözüken deniz kızı haliyle dikkatleri çekti.
Bu olay sırasında bir şey dikkatinizi çekti mi? Neden hep 2006 yılında yaşanmış bu garip olaylar? 13 Ocak 2006'da Pakistan hava saldırısı yapıldı. 15 Ocak 2006'da Türkiye'de kuş gribi yüzünden 12 yaşında bir kız çocuğu öldü ve kuş gribi salgını büyüdü. 29 Mart 2006'da 100 yılda bir olan tam güneş tutulması yaşandı. Endonezya'da deprem ve tsunami yüzünden 3700 kişi öldü. 30 Aralık 2006'da Saddam Hüseyin sabah 4:55'te infaz edildi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in karikatürü çizildi. 2006 yılında İslam alemine darbe yaşatılmak istenmişti. Her neyse biz deniz kızlarına geçiş yapalım. Aradaki bağı birazdan anlayacaksınız. 2006 yılında tsunami sonrası kıyıya bir deniz kızı vurmuştu. Kamera kayıtlarına alınan deniz kızı gerçekten de inanılmaz derecede ürkütücü ve garipti. Yaklaşık 1.70 boylarında hafif kızıl saçlı bir kadına benzeyen canlı güneşin etkisiyle kurumuştu. Yüzüne yakından daha da dikkatli baktığımızda bembeyaz dişleri gerçekten de dikkat çekici. Saçları ise sanki kuaförün elinden çıkma bir peruğu anımsatıyor. Yakın çekim yaptığımızda ise hayli kurumuş ve mumyalanmış olduğu bariz bir şekilde gözüküyor. Eline baktığımızda insanlarda bulunan 5 parmağın olduğu dikkatimizi çekiyor. Evet, görüntüleri hepiniz gördünüz. Sizce ne kadar gerçek olabilir? Yaklaşık 1.70 boylarında bir yaratık ve muhtemelen de 60 kilogram civarında. Mantıken düşündüğümüzde bir insan ya da başka bir şey öldüğünde bu şekilde mumyalanması için ve inanılmaz gözükmesi için birçok uygarlık oldukça yüksek araştırmalar yaptı. Bunların öncüsü de Mısır. Bir balığı dışarıya koyduğunuzda yaklaşık 60 kilogramlık bir balık diyelim. Oldukça ağır kokup doğal reaksiyonla kurtlanıp kuşlar yemeye başlayıp sadece kılçıkları kalacaktır. Bunun ise komik ve soğuk bir şaka olasılığı yüksek diyebiliyoruz. Saçları ise kuaförden yeni çıkmış gibi parlak ve bakımlı. Yine en doğru cevabı sizler biliyorsunuz. Bizim kanaatimiz %60 deniz kızı, %40 ise sahte. Evet, bu görüntülerden sonra deniz kızına ne oldu diye merak etmiş olabilirsiniz. Pek fazla bilgi olmasa da Amerika'daki bir bilim adamının araştırma için satın aldığı söyleniyor. Sakın bir yere ayrılmayın. Sırada ilk 3 var. 2012 yılında Florida'da çok ilginç bir şeye rastlandı ve Temmuz 2015'te YouTube'a videosu yüklendi. Sahilde yürüyüş yapan Danny isimli adam fırtınadan sonra neler olup bittiğini anlamak için eline kamerasını alıp video kaydına geçti. Ama sahile vurmuş inanılmaz bir şeyi görünce işte gelin hep birlikte bu görüntüleri bir izleyelim. Evet, görüntüleri gördünüz. Öyleyse yakından incelemenin zamanı geldi. İlk başta mükemmel saçları oldukça dikkatimizi çekmeyi başardı. Resmen saçları fönden yeni çıkma ve bakımları aksatılmamış saç kadar mükemmel. Daha da yakından incelediğimizde adamın deniz kızının kulağını açtığını görüyoruz. Evet, ilk defa bir deniz kızının kulağını görüyoruz. Daha sonra dişler dikkatimizi çekmiyor değil. Sivri ve oldukça vahşi gözüken bir yapısı var. Elleri de ve kuyruğu diğer deniz kızlarıyla neredeyse birebir aynı. Bu video internette 4 milyon kişi tarafından izlendi ve herkes onun inanılmaz derecedeki korkunç ve güzelliğin bir karışımı olduğuna inanarak yaşamaya devam etti. Ama bu listemizde görebileceğiniz en net videolardan birisi olduğu için bu sıraya girmeyi hak etti. Durun, bir yere ayrılmayın sakın. Şimdi Dünyanın Enleri kanalı olarak bu deniz kızının nasıl bir sahtekarlık sonucu çıktığını ve bazı insanlar kendilerini zengin etmek için böyle bir yola baş koyduğunu açıklayacağız. Evet, deniz kızları hakkında geniş çaplı bir araştırma yapıyorduk. Ama karşımıza öyle bir site çıktı ki gerçekten beni benden aldı. Kendi kendimce vay be dedim, ne zeki bir adammış bu böyle. Kabana isimli bir adam ölü balıklardan canavarlar yaratarak onları deniz kenarına bırakıp insanları telaşlandırıyormuş. Ve bu sayede kendi ürettiği kukla canavarları satabiliyormuş. Sitesine detaylı bir bakış atıyoruz. Ve nasıl bir deniz canavarı istiyorsanız Kaba'ya mail atıp PayPal'dan ödemesini yaptıktan sonra satın alabiliyorsunuz. İşin can alıcı noktası ise 2015 yılında yüklenen videodaki deniz kızı da Kaba'nın satılıkları arasında. Demek oluyor ki Kaba bunun aynısını yaptı. Ya da gerçekten karaya bir deniz kızı vurdu. Söz sizin.
1842'de efsanevi şovmen Petey Warman izleyicilerine deniz kızını göstererek Amerika'da ilk deniz kızı akımını başlatmıştır ve şovmenin ünü de bu sayede oldukça popülerliğini yakalamıştı. İsmi Fiji deniz kızı konulan yaratık oldukça çok dikkat çekmiştir ve neredeyse dünyanın dört köşesinde oldukça yüksek ücretlerle sergilenmiştir. Şu anda Harvard Üniversitesi Müzesi'nde tutulan Petey Warman'ın deniz kızına bir bakalım. Evet, hepiniz videoyu izlediniz. Petey Warman dünyanın en fantastik insanı olarak tanınırdı ve her şeyi abartarak izleyicilerine çekmeye çalışırdı. 1842'de bu yaratık sayesinde milyoner oldu ama daha sonraları popülerliğini yitirmeye başlayınca bir açık arttırmada satıldı. Şu an orijinali Harvard Üniversitesi Müzesi'nde sergileniyor. Gelin bakalım, inceleme sırası bizde. Direkt dikkatimizi çeken şu oldu: kuyruğunun sazan balığına benzemesi hayli garip. Ve kafa yapısı da oldukça yuvarlak. Sanki bir Amazon maymununa benziyor. Ama gerçekten de dişlerine kadar maymuna benziyor. Daha da yakından incelediğimizde tam ortada balığın yüzgeci açıkça belli oluyor. Bilim adamları bunun balığa dikilmiş bir maymun olduğunu savunuyor. Ama hiçbir zaman gerçekler açıklanmadı. Ve ünlü şovmenin isminin lekelenmemesi için maymun üzerinde araştırılmaya izin verilmiyor. Ama durun, bir yere ayrılmayın. Ünlü şovmen ilerleyen yıllarda gerçekten de çok garip bir şey bulmayı başarıyor. Şimdi videoda. Ünlü şovmen Petey Warman, büyük ustaların son dokunuşu olarak adlandırdığı Nirvana gösterisini yapmak için hazırlanıyordu. Uzun süredir emekli olan Siam ikizlerini buldu. Dünyanın en şişman insanını buldu. Dünyanın en uzun insanını da buldu. Yani sizin anlayacağınız, bizim ağzımıza yakışmayan tabirle o dönemin insanları ucube insan denilen bütün topluluğu bulup son gösterisi için hazırlıyordu. Gösterinin içinde ise oldukça dikkat çekici bir şey vardı. Dağıtılan el afişlerinde Moğolların yardımıyla devasa bir deniz kızının yakalandığı söyleniyordu. Ve bir gün sonra açılacak olan sergi için de hazırdı. 1865 yılının 13 Temmuz gecesinde saatler gece 4'ü gösterirken çok büyük bir yangın New York'u sarmaya başladı. Dev müze ve etrafındaki birçok yer yandı. Ünlü şovmen son gösterisini yapamamıştı ve o gece deniz kızı ya yandı ya da başkası tarafından çalınmıştı. Bunun acısıyla pek fazla yaşayamadı Petey Warman. Tam tamına 150 yıl sonra Petey Warman'ı anmak için yanan parçalar arasından eski şeyleri toplamaya karar verdiler ve inanılmaz negatiflerle karşılaştılar. Gerçekten de bir deniz kızıydı. Bir şey fark ettiniz mi? 10 ve 9. sıradaki deniz kızlarına ne kadar da çok benziyor, öyle değil mi? Ve ne kadar korkutucu bir yüz yapısı var. Ünlü bilim insanları ve Discovery'da yayınlanan Deniz Kızı belgeseli bu yaratığı doğruladı. Sizce deniz kızları gerçekten de yaşıyor olabilir mi? Yoksa bir hayal ürünü mü? Ya da Petey Warman'ın bulduğu deniz kızını insanlığın ve kilisenin inancına ters düşeceği için yok edilmiş olabilir mi? Evet, söz sizin. Evet, tüm video kayıtlarını inceledik. Ben deniz kızlarına bu video kayıtlarından sonra inanır oldum. Ya siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten video kayıtlarını incelediğimde kuyruk yapılarının olsun, el, kol ya da diğer farklı yüzme tarzı olsun aynı şekilde devam ediyor. Bu videoyu hazırlarken birçok insanla görüştüm. Gerçekten deniz kızını gördüklerine yemin eden insanlarla da tanıştım. Ama bilmiyorum. Bunlar ya sarhoşken görmüş olduğu halüsinasyon ya da çok çalışmanın ve güneşin tepeden vurduğu beynin bir aldatması olabileceği de bir gerçek. Ama deniz kızları gerçekten de var ise bunlar nasıl ürüyor? Bunlar nasıl çoğalıyor? Evet, deniz kızlarına inanan insanlar bu soruyu cevaplarsa gerçekten deniz kızlarına inanan insanların sayısı artacaktır. Deniz kızları sizce nasıl yürüyor? Sevgili dostlar, yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoya like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın.